ses düzelmiştir. Evet, bazı teknik aksaklıklardan dolayı, yayına biraz, geç başlıyoruz. Eee, Hande Erçel'i konuşuyorduk ama, izleyicilerimiz gelsinler, öyle devam edelim Evet, yeniden. Bugün programımızda hangi konular var? Onların bir üzerinden geçelim. Ata Demirer, iyi ki doğdun Ata Demirer. Ata Demirer'i konuşacağız. Gupse Özay çok ilginç şeyler söylemiş. Aslında çok şeytanım demiş ve sosyalleşmek bana zarar veriyor demiş. Gupse Özay'ın bu çılgın sözlerini konuşacağız. İrem Derici cep telefonuyla her gün cep telefonuyla ilgilendiği için parmağı eğrilmiş İrem Derici. Aynı tehlike seni de bekliyor İpek. Cep telefonu hem de senin 3 tane var cep telefonun. o sizin bildiğiniz Bilal abicim. 3 tane olur mu bende? 4 telefon var. Yapma ya. Tabii 4 tane var. Yapma ya. O tabii. Ya Her biri değişik bir abone. Başka bir ülke. Hatlar. ve TikTok bir tanesi, bir tanesi YouTube, bir tanesi Instagram. Aman Allah'ım. İrem Derici'nin rahatsızlığı seni de yakalayabilir. Allah korusun. Allah Konu korusun. Bu arada biraz ekranları paylaşalım ve tıklayalım, beğeni yapalım. Nerede az önce 100 küsur kişi vardı bir anda 39'a düştü. Nasıl oldu bu? gelirler. Merhabalar tekrardan. Sema sesimiz nasıl Sema? Ses nasıl arkadaşlar? Düzeldi mi? Hande Erçel'i konuşacağız. Ve daha konuşacağımız pek çok konu var. Özge Yağız'ı konuşacağız. Alttan gelen geleceğin büyük yıldız adayı olduğu söyleniyor. Özge Yağız'la ilgili olarak fan grupları çok fena, çok sayıları çok fazla. Hashtag'lerle Özge Yağız'ı her gün çılgınca destekliyorlar ve ekranların yakışıklısı henüz daha 19 yaşında. Daha 17 filminin baş aktörü Çağan Efe Ak. Çağan Efe Ak da alttan geliyor. Mert Ramazan Demir'in, Burak Özçivit'in, Çağatay Ulusoy'un tahtını ele geçirebilir mi bu genç? Bunu da konuşacağız. Peki bugün nasılsın? İyi misin İpek? Valla Turuncu ben Sahne iyiyim. Tabii biraz sıcaklar var havalarda, sıcak var. Dolayısıyla denize de ben sevmiyorum. Ben deniz sevmiyorum. Şimdi yazlıktayım ama ben Marmara Denizi'nin o pis denizini sevmiyorum. O yüzden girmiyorum. Koca 12 sene Kıbrıs'ta yaşadım. Üniversitede öğrenciliğimde oradaydım. Kıbrıs'ta bile ayağımı sokmadım. Nedense sevmiyorum. Yani sıcak havaları sevmiyorum. Ben aslında soğuk insanıyım. Soğuk yerleri seviyorum ben. Karı severim mesela. Karı, kışı, yağmuru, hava koşullarının soğuk olduğu yerler, iklimler bana göre yerler ama sıcaktan nefret ediyorum, sevmiyorum. Nefes alamıyorum. Bir de astım hastasıyım. O geçmiş yüzden olsun. dolayı evde olmayı tercih ediyorum. Evde mutluyum, huzurluyum. Köpeklerimle oturuyorum. Bir şey yaptığım yok. Çalışıyorum genelde. Doğum haritası çıkıyorum. Günde işte 5-10 tane. Ondan sonra öyle. Başka bir şey yok. Herkes tatilde, herkes denizde, Bodrum'da, Antalya'da, Capri Adası'nda, Sardunya Adası'nda, İtalya'da, İspanya'da. Hande Erçel çalışıyor yahu, kız çalışıyor. Hande Erçel de Paris'te işbirliği yaptığı firmanın, dev moda firmasının, Hollanda menşeli moda firmasının haute couture defilesine gitti. Tabii ki çok yüklü bir para karşılığı orada bulundu ve giydiği elbiseyle de bir yıldız gibi, yeniden bir yıldız gibi Paris'te parladı. Beğendiğini söyledin değil mi sen üzerindeki elbiseyi Hande'nin? Evet, Arzu'yla telefonda konuştuk biz bir yarım saat kadar. O bana söyledi. Ben bayıldım. Gerçekten çok güzel. Ama o her zaman çok güzel giyiniyor ve yakıştırıyor kendine. Hatları düzgün, çizgileri düzgün, giyinmeyi biliyor. Markaları çok sever. Markasız yaşamaz o. O yüzden dolayı da çok da yakıştırmış kendine. Ve Paris'te Haute Couture haftası gerçekleşiyor. Eee, Paris'teki bu Haute Couture haftası Ocak'ta ve Temmuz'un başında gerçekleşen hafta. Bir de Paris Moda Haftası var. Normal ilkbaharda ve sonbaharda, Mart ayında ve Kasım ayında yapılan bu Haute Couture haftası çok eski, çok eski. Yani aşağı yukarı bir asır geçmişi olan Paris'te Fransız kültüründe yeri olan bir etkinlik, kültürel etkinlik aynı zamanda.
sadece bir moda olayı olarak bakmayalım ve oraya katılan dev firmalardan birinin davetlisi olarak Paris'te bir yıldız gibi parladı ve ben yabancı Fransız kaynaklarda çok güzel videolarını gördüm Hande Erçel'in. Yani Fransa'da ünlü magazin siteleri Hande Erçel'i Türk yıldız olarak alıp paylaşmışlar hiç gocunmadan. Yani diğer starlarla birlikte Hande Erçel'in görüntülerine de yer vermişler. Mesela Hirt Evangelista yan yana oturuyorlardı. Filipinli bir yıldız bu kadın. Milyonlarca takipçisi var onda. Hem oyuncu hem ressam hem influencer hem model. Diğer tarafında Becca Blum oturuyor. Yine dünya çapında bir başka moda ikonu. Hande Erçel'le birlikte en ön sırada izliyorlardı defileyi. Ve çok da güzel para kazanıyor. Firmanın adı Iris Van Herpen moda firmasının Hande Erçel'in üzerindeki kreasyonun sahibi olan. Hande Erçel özel hayatını nasıl gizli yaşamayı başarıyor sence? Hande Erçel, geçen gün de sordunuz siz bunu. Yani, Sordum. özel hayatı, yani hatta şöyle bir konu oldu. Acaba, kendisi anlatmıyor ya da göstermiyor ya da böyle bir paylaşım olmadığı için hayatında biri yok mu, var mı ya da vardı da saklıyor mu gibi böyle bir şey yaptık. O yüzden teşekkürler Leyla ablacığım canım. Ya, Yani Hande Erçel gibi çok güzel, çok karizmatik, çok para kazanan yıldız bir kadının bir sevgilisi olmaması. yo bazen, biliyorsun, bir hızlı bir kızdır o. Yani, eee belki de yaşadıklarından dolayı birazcık kendini nadasa bıraktı. Öyle de olabilir. Teşekkür ediyorum Elif Hanım, sağ olun. Olabilir yani. Hande Erçel'in bir defa partnersiz kalmak gibi bir şansı söz konusu olamaz. O bir ekoldür, idoldür. Yani ben de çok severim Hande'yi gerçekten. Ne bileyim, gezegeni de zaten Venüs. Hayatınla alakalı olarak da baktığım zaman aslında mutlu bir, her şey içinde yaşıyor. Her şeyi, her şeyi. İnanılmaz böyle hayata bağlı, pozitif, sosyal. Çevresi de bakın farklı. Dikkat ederseniz Hande'nin çok fazla abuk subuk arkadaşları yok. Çevresinde birkaç tane dostu var. Onlarla birlikte. Onun için o ne yaparsa yakıştırıyorum ben ona. Afra Saraçoğlu'nu konuşacağız arkadaşlar. Soruyorsunuz, DM'den yazıp soruyorsunuz. Allah'tan DM'e de bakıyorum ara sıra. Hande Erçel en son Onur Güvenatam'la birlikte isimleri çıkmıştı. Fakat Onur Güvenatam'ın e, çok gizli yaşamak gibi bir şeyi var, seçimi var. Onur Güvenatam'la ilgili, özellikle özel hayatıyla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Adam son derece varlıklı. Kışın iyi sezonlarda 4 tane, 3 tane, 4 tane dizisinin aynı anda oynadığı oldu bu ülkede. Çok büyük paralar kazandı ve kazanacaktır da. İyi yatırım yapıyor çünkü. Kimi diyor ki Los Angeles'ta evi var, kimi diyor Londra'da evi var. Bunların hepsi normal. Onur Güvenatam çapındaki bir yapımcı için. Birisi dün dedi bana özel uçak almış. Bilmiyorum almış mı almamış mı? Allah Allah. Bir iddia bu. Bir iddia. Yani Hande Erçel gizlemedi onunla ilişkiye başladığı zaman. Ağzı kulaklarında havalimanında açıklama yapmıştı gazetecilere. Yeni başladı çocuklar çok heyecanlıyım lütfen sıkıştırmayın falan diye. Sonra ne oldu bilmiyoruz. Geçen gün bir arkadaş yazdı. Bilal abi bir şey duydum. Hande Erçel'in Onur Güvenatam'dan ayrıldığını doğru mu diye. Ben teyit edemedim. Birlikte de olabilir, ayrılmış da olabilir. Ama Hande Erçel her şekilde mutluluğu hak eden bir insan. Dilerim ki yani gönlünün istediği gibi bir insanla hayatını kurar ve yoluna devam eder. Ama birinci planda işi olduğu görülüyor zaten. Şunu sormak istiyorum. Mesela Hakan Sabancı vardı yanında. Hakan Sabancı korktu kaçtı. Ben o işin finalini çözdüm. Hakan Sabancı bu kadını ben kaldıramayacağım, ben yapamayacağım. Çok güçlü bir kadın. Ayaklarının üzerinde duruyor. Bütün Türkiye bunun arkasında. Ben bir yerde açık veririm, falso veririm. Üzülürüm, yıkılırım. O beni terk eder. İyisi mi?
Bir Aras çıkarayım, böyle bitsin dedi, gitti bana göre. Çünkü böyle kadınları taşımak hakikaten çok zordur. Eee, Zor. Yani yapayalnız kalabilir mi sence? Öyle bir ihtimal olabilir mi? Bu yüzden. Hayır, olamaz ama Hande, eee Hakan'dan ayrıldıktan sonra bu yapımcıydı galiba, yönetmen beyefendiyle Yapımcı. birlikte olup bu olayın Yapımcı. akıbetinin ben ayrılık olacağını söylemiştim o zaman da. Çünkü Hande'de denge problemi yaşıyor. Çünkü kendi frekansına uygun birisi Hakan bile değildi, emin olun. Hakan onu taşıyamayacağı derken tabii ki manevi yönden taşıyamayacağını, o kadar başarının, o kadar işte Hande'nin ne bileyim çok bak uç noktalarda bir kızdır Hande. Düz çizgide değildir. Afra gibi değil. Afradan farklıdır mesela. Ama Hande Hakan'dan ayrıldıktan sonra bir deneme yaptı. Şimdi akabinde eğer ayrıldıysa yeni bir ilişkisinin başlangıcını bize lanse edip bize anlatması ya da ne bileyim televizyoncuların önüne geçmesi, magazinin medyanın önüne geçmesi bizde olumsuz düşünceler yaratır ibaresiyle şu an piyasaya çıkmıyor. Ama mutlaka ki çıkacaktır. Ama ben de aynı fikirdeyim. O yapımcı beyefendiden ayrıldığını hissediyorum ben. Öyle bir şey olsaydı Hakan'la her yerde el ele kol kola orada burada görülüyordu. Bu beyefendiyle ben hiç yani rastlamadım açıkçası. Evet, yani iş adamı insanlar, işi gücü olan insanlar, parayla oynayan insanlar özel hayatlarını gizlemek isterler. Erkeklerin önemli bir kısmı. Hakan Sabancı hem öyle istiyordu hem de hoşuna gitmeye başlamıştı magazin tarafı, Hande Erçel'le çıkmak. İstemiyorum, yan cebime koy durumu oluyordu Hakan Sabancı'da. Havalimanında muhabirlere bir yandan gider yapıyordu. Bir yandan da işte sorularına böyle üstünkörü de olsa cevap veriyordu. Rahatsız olur gibi yapıyordu ama fotoğrafları yayınlanıyordu hep. Sesini çıkarmıyordu. Kimseye de dava açtığını duymadık. Ama Onur Güvenatam öyle bir değil yani. Hakan Sabancı gibi değil. O herhalde baştan koydu yani şeyini. Ben asla magazine çıkamam. Magazinin göbeğinde bir insan. Yalı Çapkını dizisinin yapımcısı Mert Ramazan'la Afra'nın Evet, biliyorum. yani meşhur oldukları dizinin yapımcısı. Fakat magazinle hiç hoşlaşmayan bir insan. Ama Hande Erçel'in hakkı değil mi ya? Yani kadının hakkı değil mi? Çünkü o bir eee, aynı zamanda bir magazin figürü Hande Erçel. Bir star olarak da magazine sürekli haber oluyor. Yani bu güçlü erkekle birlikteyim diye kadının göğsünü gere gere basının karşısına çıkmak hakkı değil mi? Hakkı Böyle olmaz olur mu? Tabii ki hakkı. böyle bir şey her kadın ister böyle bir şeyi. Benim de bir erkeğim var. Arkamda dağ gibi bir erkeğim var. Hem de Türkiye'nin en büyük yapımcısı demek ister. Dolayısıyla adam bunlara Bence razı ikisinin olduysa de yoğunluğundan olmadı he? Bilal abi. Bence ikisinin de yoğunluğundan, ikisinin de çalışma hayatının düzensiz olmaları, birbirlerine uymadı. Mesela bir hostesle bir pilot mutlu olamaz evliliklerinde. Mesela dikkat edin diplomatlara. Diplomatlar da mutlu olamazlar. Çünkü birisi başka bir yerde, birisi başka bir yerde. O yüzden dolayı bazı mesleklerde çok önemlidir ki bu. Aynı şeyi seçmeyeceksin. Yani aynı mesleği seçmeyeceksin ya da aynı sektörde olmayacaksın. Olduğun zaman mutlaka böyle problemler olur. İşlerinin yoğunluğundan da üzgünüm ki bu ilişkisi de bence olmadı. Olmuş olsaydı biz onu görürdük zaten. Hiç yok, uzun zamandan beri yok. Fark etmediniz mi? Bir Hande'yi erkekle duymak istemiyoruz diyorlar. evet, bu magazin yayını herkese açık. Öyle demeyin Tabii ki arkadaşlar. herkese açık. Elif'cim Herkese yani sadece Afra ile olmuyor bu program. ya herkese açık. Elbette ki sizin Afra'yı sevdikleriniz. bekliyorlar. Ben anladım onları. Tabii herkesi konuşuyoruz. Afra zaten Hepsini konuşuyor. baş tacı. Onu da konuşuruz. Mert'i de konuşuruz. Özge Yağız'la ilgili bir erkekte ilk dikkat ettiğim şeyler diye bir açıklama var. Özge Yağız'ın. Özge Yağız'ı da sürekli yazıyorlar. Sevgilin var mı yok mu? Bana da soruyorlar Özge Yağız'la ilgili. Onu da konuşacağız. Doğan'ın Kanunu dizisinin sevilen beğenilen oyuncusu Özge Yağız'la konuşacağız. Ata Demirer'e Happy Birthday diyelim mi? Çok seviyorum onu ya. Vallahi Allah uzun ömür versin de bizi hep güldürsün.
Tabii ki diyelim. İyi ki doğdun Ata Demirer. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. İyi ki seni tanıdık. Türk halkı olarak bize çok pozitif enerji verdin. Bizi güldürdün. Güldürmeye devam ediyorsun. Senin gibi başarılı gerçekten birisini öncelikle annen doğurduğu için anneni tebrik ediyorum ben. Öyle de bir evlat yetiştirdikleri için de aileni de ayrıca tebrik ediyorum. İyi ki Evet. varsın. Doğum günün kutlu olsun. Doğum Çok günü kutlu seviyorum olsun. onu biliyor musun Bilal abi? Çok komik ya. Çok komik. Ben de çok seviyorum. Çok Süreyya, komik. Süreyya Hanım, Süreyya Diker özel abonem. Hoş geldiniz Süreyya Hanım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, peki Ata Demirer e, hem doğum günü doğum günü vasıtasıyla bir paylaşım yaptı, hem de Pervaneler isimli yeni sinema filminin senaryosunu tamamladığını açıkladı. Çanakkale Bozcaada'daki evinde tatil yapıyor. Yeni bir sinema filmi geliyor. Senaryosunu bitirdiğini söyledi Ata Demirer. Eyvah eyvah olanlar oldu. Bursa Bülbülü, çok sevdiğimiz sinema filmlerinden bazıları. Ata Demirer'in bu çekeceği filmi de şimdiden merakla bekliyoruz arkadaşlar. Lydia selam verdi. Lydia Dupuy Fransa'dan özel abonem. Lydia nasılsın, iyi misin? Peki diğer özel abonelerime de bir merhaba diyelim o zaman. Lale Arzu Hanım buradaydı sabahleyin. Leyla, Demin, Leyla. ama Lale yazıyor burada. Lale değil Tamam biz mi? öyle diyelim o zaman. Leyla ablam o benim. Evet, o burada. Lale Arzu Leyla 9. ablacığım buradaysan buradayım der misin rica ediyorum. Evet. Hiçbir yayını kaçırmaz o. Canlı canlı izler bir de sonradan da izlemez. Peki Lale Hanım'a merhaba tekrar. Flavia Aroca 3746 Portekizce bir isim ama hangi ülkeden olduğunu daha tanışamadık kendisiyle. Brezilya'dan mı, Portekiz'den mi, e, ya da Portekiz'e bağlı başka bir e, Afrika ülkesinden mi? Flavia Aroca 3746, merhaba diyoruz kendisine. Nelida Manzano Arjantin'den, sevgili Nelida, ona da merhaba diyelim. Bizi sonra, Vanda Melo, Lydia, evet, Delfina Dimasio Şili'den özel abonemiz. Delfina Dimasio'ya da merhaba. Leyla abla yazdı. Buradayım teşekkür ederim diyor. Leyla ablacığım benim için çok özelsin. Çok seviyorum seni. Lydia, İpek diyor. Ah Lydia I love you so much. Evet, Nurhayat, Muhtara, ben Sara 52. Size selamlar. peki Hepinizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Ben tanımıyorum Sara Hanım'ı. Özgen var. Şebnem Keçecioğlu. Ha, o benim vatanımdan. Bak Kıbrıs'tanmış Şebnem Hanım. Şebnem Hanım çok memnun oldum. Bilmiyorum tanışmıyoruz ama evet, özel abonem Monica'ya da merhaba. Monica Vasconcelos Brezilya'dan, ona da merhaba diyelim. Peki arkadaşlar, Ata Demirer'i kutladıktan sonra şimdi, Ata Demirer, Bilal abi. Ata Demirer de aslında çok geç değil. Yani bizim yani bizim 54 jenerasyondan, yaşında. benim jenerasyonumdan 72 doğumludur o. Ama hiç göstermiyor. Ne kadar dinç, ne kadar enerjik, ne kadar hiperaktif. Bence onun enerjisi onun o durumunu yok ediyor. Bir de seviyorum onu çünkü bana yakın olduğu için. Bursalı biliyorsun. Bugün de hep şeyleri andık ha. Bursa tarafı, Balıkesir tarafı. Az önce söylediğiniz Hande Erçel de mesela şeydi. Bandırma. Balıkesirlidir o. Bandırma, evet. Bandırma, Balıkesir o taraf. Ata Demirer Bursalı. Hep bu tarafları konuşuyoruz. Evet. Özge Yağız genç oyuncu, Doğan'ın Kanunu dizisinin başrol oyuncusu. Türkan Şoray'a benzetilen oyuncu. Bir erkekte ilk dikkat ettiğim şeyler duruş, eller ve dişler. İlk bakışta Okudum. ilk bakışta yakışıklı görünüp daha sonra inceleme testinden elenen çok erkek oldu diyor. Yani kızlar genelde dişlere ve ellere bakıyorlar değil mi?
Yani ben şimdi herkesin kriteri farklıdır. Tabii ki önce bir mental ararsın. Kafa, zeka uyuşuyor mu uyuşmuyor mu? Sonra da hemen fiziğe geçersin. Bazı kadınlar da önce fiziğe bakar sonra akla bakar. Aslında bu da yanlış. Ama ben olsam bir bayan olarak tabii ki bayanların en önemli baktığı şey yo ele bakmam ben. Ben direkt Evet. yüzüne bakarım, dişine bakarım, ayaklarına, ayakkabılarına, saatine bakarım. Ayaklarına bakanlar çok var. Ayakkabıları temiz mi diye bakanlar çok Tabii var. oradan anlaşılır zaten. Bir erkeğin ayakkabısı zaten kendisinin aynasıdır. Öyle söylerim ben hep. Ama Yani tabii dişlerine baktığını söylüyor. Bak o da çok önemli bir şey. Yani temiz mi, hijyenik mi? Aslında oradan da anlaşılır. Kız doğru söylemiş. Ne kadar güzel. Genç bir kız ne kadar güzel bir şey söylemiş. Doğru. evet, dijitalde en çok konuşulan oyuncular arasında birinci sırada yer aldı. Dijital dediğimiz yani bu e, paylaşımlar, tweetler, retweetler, yorumlarda en çok konuşulan oyuncular arasında geçen hafta Özge Yağız birinci sırada yer aldı arkadaşlar. Sevilen, beğenilen bir oyuncu ve alttan alta geliyorlar gençler. Zirveyi zorlayacaklar belli. Özge Yağız'ı niye beğeniyoruz diye fanları onu hashtagleyip şöyle yazmışlar. Tamamen rolünün içinde oynamıyor, yaşıyor. Asla yapmacık değil, sanki kendisiymiş gibi tamamen doğal, işini çok severek yaptığı her halinden belli oluyor. Biz de hep söyleriz ya zaten işini severek yapınca, gerçekten emek verdiğini belli edince karşılığını beğeni olarak, alkış olarak, para olarak alırsın. Kaşen yükselir, değerin yükselir. Hem kamuoyunda değerin yükselir hem de yapımcılar arasında. Afra Saraçoğlu 100 bin lira alıyordu Yalı Çapkın'la başladığı zaman arkadaşlar. 100 bin lira haftada aldığı para. Şimdi 2,5 milyon aldı en son işinden. Yeni bir iş yaparsa 3,5 alacaktır, isteyecektir. Hakkıdır da. Öyle değil mi İpek? Evet bence de öyle ama bu yeni nesil, bu yeni çıkanlar mesela bu Özge çok başarılı bulunuyor. Ben çok araştırdım onu. Yani başarılı olabilir. Bakın mesela Özge de az önce konuştuğumuz gibi o da bir terazi kızı. Yani dengeleyici, gezegeni Venüs, amaçları olan, idealleri olan. Ama az önce bir şey konuştuk. Tabii ki bunlar bu programları yani bu dizileri yaparken acaba bunların bir üst segmentleri var biliyorsunuz kimler olduğunu zarar verir mi? Yahut onları aşarlar mı, geçerler mi diye. Bence hepsi başarılı olsun. Çünkü gerçekten bizim halkımıza başarılı oyuncular lazım. Ben artık vurdulu kırdılı değil, daha böyle duygusal, aşklar içeren, bize böyle mesajlar veren, topluma güzel mesajlar veren dizileri izlemek istiyorum. İnşallah muvaffak olur, olacağından da eminim. Baktım ki çok duru, çok temiz, çok akça pakça bir kızcağız. Çok da sevdim kızı. Ama onu da izleyeceğim gerçekten. Bakın ne diyorlar? Geçtiğimiz kışın da Özge Hanım'ın dizisi vardı diyorlar. Vardı. Evet çok da başarılı olduğunu söylüyorlar kızın. Çok da genç, gencecik daha, gencecik. 29 yaşında. Evet çok genç. Evet. Terazi burcu. Ya bu İrem Derici neredeyse parmağını sakatlıyordu. Parmağı eğrildi. Tam zamanda hastaneye müracaat etti. Uzun süre boyunca telefon tuttuğu için bizi izleyenler, sizler de bunu yapıyorsunuz aşağı yukarı. Serçe parmağı yamulmuş kızın ve o yüzden hastaneye gitti. Parmağının şekli değiştiği için parmağını bir kalıbın içine yerleştirmiş doktorlar ve asla buradan çıkarmayacaksın düzelene kadar. Eğrilmiş parmağı. Eğrilmiş. Yani tek elde tutuyor telefonu, serçe parmağıyla böyle geriyor konuşurken, işte gezerken böyle böyle geziyor şeyler arasında, sayfalar arasında. Bu bir tehlike ya, bir sıkıntı bu. Allah korusun yani. Bilmiyorum ben de telefon kullanıyorum ama benim serçe parmağım bu telefondan pek bir zarar almıyor. İrem niye böyle bir şeyi söyledi onu da anlamış değilim. Benim bir O serçe şekilde parmağımla ilgili bir sıkıntı olmadı yani. Ki benim kadar telefona bakan, 3-4 telefon birden, sosyal medyayı gezen ve sürekli telefonlarla işimi yapan, mesleğimi yapan bir kadınım. Ben yaşamadım böyle bir şey.
O şekilde kullandığı için, serçe parmağına ağırlık verdiği için kullanırken tek elle kullanıp bu bir alışkanlık, yanlış alışkanlık, kötü alışkanlık. O yüzden serçe parmağında bir yamulma. Bak fotoğraf olarak göstereceğim şimdi. Gördüm ben. Yok seyircilerimiz de görsün. Tamam. Aa, nasıl bir şey bu? Bir yamulma oluşmuş. Benim de aşağı yukarı günde 16-17 saatim telefonla. Bizim işimiz telefonla. Her şeyi Evet. yazıyoruz, çiziyoruz. Mesleğimiz bu. Benim de şuramda, buradaki kaslarda bir ağrı oluyor. Hele kışın yağmurlu havalarda falan çok daha şiddetli oluyor ve işte çeşitli kremlerle, ilaçlarla, merhemlerle o acıyı dindiriyorum. Telefondan, cep telefonunu sık kullandığım için. İrem'deki değişik bir şey. Parmağı yamulmuş. Evet. Onunki farklı. Tehlikeli bir şey. Peki, peki. Şimdi ya Taylor Swift'in düğünüyle ilgili ilginç haberler çıktı. Taylor Swift evlendi. Babası. Evet, evlendi biliyorsun ve e, Biliyorum. Babası damatla sözleşme yaptı. O mu? evet, Taylor Swift dünyanın en çok kazanan şarkıcısı, erkek olarak, kadın olarak hepsinden çok fazla kazanıyor ve 2 milyar dolar serveti var. Deli bir para. Kocası da Amerikan Futbol Ligi'nin çok ünlü bir oyuncusu. Kocasının serveti o kadar ünlü olmasına rağmen sadece 90 milyon dolar. Bu tabii Taylor Swift'in yani müthiş bir şarkıcı, sanatçı olduğunu gösteriyor. Besteci, yorumcu, her şey kız. Ve kendisi Taylor Swift bunu düşünemez. Elbette ki babası, annesi düşünür. Çünkü e, aşık ve evlenmek üzere kocasını deli gibi seviyor. Kocası olacak adamı. Bütün kadınlar için geçerli bu. Eee, Evlilik sözleşmesi yapmak aklından geçmez. Geçse bile ya beni terk eder mi, ne kadar çok seviyor. Adam bana aşık, ben ona aşığım. Biz birbirimizi bulduk artık. Böyle gider. Ah gider. Fakat babası görmüş geçirmiş bir insan olduğu için kızım karışma, ben evlilik sözleşmesi yapacağım, avukatlara söyledim diye araya giriyor. Ama baba işte beni çok seviyor, ben onu çok seviyorum, ayıp olmasın, rahatsız olmasın falan. Karışma kızım, olmaz öyle şey. Babalar hep doğruyu bilir ve adam en ağır şartları olabilecek bütün önlemleri alacak şekilde, tabii karşı tarafı da rencide etmeden sözleşmeyi önüne koyuyor. Adam da hiçbir şey demeden, okumadan imza atıyor kocası. Evleneceği adam. Ondan sonra nikah yapıyor. Baba doğru yapıyor değil mi? Mesela bak niye baba doğru yapıyor diye sordum. Şimdi bazı adamlar var deli. Ya sen bana güvenmiyor musun kayınbaba? Yani o Taylor Swift'se ben de işte bilmem kimim. Amerika'nın en ünlü sporcusuyum. Yani ben ne yapacağım Taylor benim canım filan. Bu çok ağır. Niye bunu yaptın filan diye ayrılık aşamasına da gelebilirdi iş. Vallahi Bilal abicim bence en doğrusunu yapmış. Ben de aynı fikirdeyim. İşte böyle ayıplamıyorum. Çünkü çevreme baktığımda çevremde o kadar güvenilirsizlikler, o kadar sadakatsizlikler görüyorum ki inanır mısınız 10 yıllık evliler bile, 20 yıllık evliler bile bu mal mülk olaylarında birbirlerine düşüyorlar. Bakın boşanma davaları bitiyor ama davalar yine mallar mülkler üzerine. Adam bence doğruyu yapmış. En güzelini yapmış. Bu dünyada kimseye güven olmaz. Bugün aşkla başlayan yarın düşmanlıkla bitebilir. Bugün bilemezsiniz yarınınızı. Bugün çok büyük bir sevgi olur. Yarın adam gider başkasına aşık olur ya da sana aşık olursun. Ayrılık yollarınız olur. Bu dünyada kimseye güvenemezsin. O yüzden bence bazen gerçekten medeni kanunumuzdaki maddeleri çok beğeniyorum. Diyorlar ya evlendikten sonra alınan mallar yarı yarıya. Aslında tabii ki doğru olan bu. Ama tabii her iki tarafında katkıda bulunması lazım. Tek bir tarafa yönelinirse o zaman bunun adı tamamıyla bir menfaat ilişkisine dönüşüyor. Ve insanlar maalesef bu kadar sağlam temeller üzerine konulan evliliklerinde bile ayrıldıkları zaman çirkinleşiyorlar. Çünkü insanlar ayrıldıklarında
çirkinleşirler. Kötü yönlerini o zaman gösterirler. Ve bu genelde yapılan analizlere göre hep maddiyatla ortaya çıkar. Severek ve aşık olarak evlendiğin partnerinden düşman olarak, kin olarak, nefret olarak ayrılırsın. Üstüne de bonus olur bu mahkemeler. Yani boşanmayı bir tarafa bırakın, bir de bu mal mülk hikayesinden. O kadar güzel bir karar yapmış. Çok doğru, demek ki insanlara güvenmiyormuş. Demek ki daha önceden birilerinden yahut kendi gördü dışarıdan birilerini ya da kendi yaşadı. Bir sıkıntı yaşadı ki çok da doğrusunu yapmış. Yani ben yadırgamadım açıkçası. Şimdi evlilik güvense, daha birbirini yeni tanıyorsun, imzayı yeni attın ve yeni evleniyorsun. Bakalım karşına neler çıkacak bu hayatta. Bu hayat o kadar acımasız ki hiç ummadığın bir anda çok büyük bir darbeye gelebilirsin. İstikrarlı adımlar atmak yerine baba çok güzel yönlendirmiş evladını. Çok da doğrusunu yapmış. Evet, zaten bu işi eline almış adam. Evet. Swift'in babası Scott Swift, kızının yaklaşık 2 milyar dolarlık servetini korumak için oldukça kapsamlı bir evlilik sözleşmesi hazırlanmasını istedi avukatlardan. Demir gibi sağlam olarak nitelendirilen sözleşme Scott Swift'in yakın takibinde hazırlandı. Damat adayı Kels bu karara saygı duydu. Sözleşmeyi hemen imzaladı. Hemen imzaladı. Ondan sonra nikah gerçekleşti. İmzalamasa zaten olmazdı. Bundan yaklaşık işte 5 sene evvel Kerem Bürsin'le Serenay Sarıkaya'nın aşkları dolu dizgin gidiyor. 3. yıla girmek üzereler. Kerem Bürsin evlilik teklif ediyor Serenay Sarıkaya'ya. O senenin Nisan ayıydı. Hangi sene olduğunu şimdi tutturamam söylesen. Evlilik teklif ediyor. Serenay Sarıkaya da kabul ediyorum, kabul ederim tabii diyor. Ama diyor bir sözleşme imzalamamız lazım diyor. Evlilik sözleşmesi imzalamamız lazım diyor. Hem seni korumak hem beni korumak için diyor. Kerem Bürsin o kadar bozuluyor ki. O kadar bozuluyor ki. Neden bozuluyor? Bunda bozulacak ne varmış? Yani önümüzde bir Bozuluyor. sürü şeyler var, numuneler var. Önümüzde bir sürü, ben çok gördüm ya. Yani çok büyük bir aşkla evleniyor. Adam ayrılırken çirkinleşiyor. Hemen Evet. birdenbire mala mülke geliyor konu. Dur Yok şimdi işte bana onu anlatayım. vermedin, bana bunu Dur. versene, şunu versene. Anlatayım. Kerem Bürsin çok bozuluyor. Serenay diyor ki mümkün değil diyor. Yani annemin de prensibidir bu diyor. Yani böyle bir şey annem zaten müsaade etmez diyor. Böyle olması daha uygun diyor. Bunda diyor bozulacak bir şey yok diyor. Kerem Bürsin diyor peki konuşuruz filan diyor. Sonra Amerika'ya annesinin babasının yanına gitmesi lazım Kerem Bürsin'in. Ve gidiyor, onların yanına gidiyor. Orada 1,5 ay kadar kalıyor. Kaldığı süre içinde bir iki kere yalandan konuşuyor telefonda filan. Araya soğukluk sokuyor ve döndüğü zaman da ayrılıyorlar. Bitiyor ilişki. Yani Ağustos filan gibi öğrendik ilişkilerinin bittiğini. O evlilik sözü. Bunu Kerem Bürsin'e sordular. Böyle bir haber yazdı Bilal Özcan, ne diyorsun diye. Kerem Bürsin İngilizce bir şey salladı. Argo bir kelime söyledi gazetecilere cevap olarak. Yani kendince yalanladı. Ama o zaman sordular arkadaşlar, peki neden ayrıldınız diye. Onun cevabı yok, söylemedi. Elbette ki doğru. Bundan dolayı ayrıldı işte. Tabii. Baştan güvensizlik olarak algıladı onu. Yani bu bana baştan güven dedi. Öyle algıladı. Oysa evlilikte maddiyat eğer söz konusuysa iyi ki de bence bitmeli ya. Yani baştan eğer bitmeli bu olay. Bunlar konuşulmaz ki, ne kadar çirkin şeyler. Bugün bakıyorum 40 yıllık evliler bile, inanır mısınız? Yani böyle şeyleri birbirlerinin adına üstüne yapmıyorlar. Miras kanunları var, bir şeyler var. Ne kadar çirkin, ne kadar ayıp bir şey. Ya ben bunları çok çevrelerimde yaşadım ve biliyorum. Erkekler ayrılırken gerçek yüzünü gösteriyorlar maalesef ki, hemen maddiyat ön plana geçiyor. Hemen olay paralara, pullara. Çirkinleşiyorlar. Zaten o noktada da gerçek yüzünü gerçekten kadın olsun erkek olsun gösteriyor. Kerem Bürsin öyle bir şey yapacak bir insan değil. Çok efendi bir insan ama tabii ki burada kendisini korumak zorunda. Burada isimden bağımsız olarak Serenay Sarıkaya'nın
evleneceği erkek kim olursa olsun tırnaklarıyla kazıyarak yaptığı 10 senede yaptığı bir kendine göre bir servet var. Hakikaten sıfırdan yani. Sıfırdan, gerçekten sıfırdan. Ceplerinde sadece çay içip poğaça yiyecek para vardı. Bu Adanalı dizisi için yapımcıdan gelecek telefonu annesiyle Beyoğlu'nda kafede beklerken. O gün o telefon gelmeseydi Antalya'ya evlerine geri döneceklerdi. İstanbul maceraları bitecekti çünkü ceplerinde para kalmamıştı. Sıfırdan bu duruma geldi kız ve bu senin de söylediğin gibi yani bu bir önlemdir isimden bağımsız. Yarın çünkü kimin nasıl değişeceği hiçbir zaman belli olmaz. Tabii ki Kerem'in de parası var ama Serenay Sarıkaya'nın varlığı çok çok daha fazlaydı o günlerde de. Bugünlerde de öyle zaten. Peki Afra Saraçoğlu ile ilgili pardon 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 sana bir şey okuyacağım. Afra Saraçoğlu ile ilgili. Afra ile ilgili bir yorum yazmış. Onu çok seven bir hayranı. Her adımın patlayan flaşlarla ölçüldüğü, her bakışın binlerce yabancı göz tarafından didik didik edildiği bir dünyada Afra Saraçoğlu kopan fırtınanın ortasında kristal bir kule gibi dimdik duruyor. Adının etrafında dedikoduların, zanların ve zehirli fısıltıların girdabı durmaksızın dönüyor. Ama işin aslı şu ki ona duyulan kıskançlık sonuna kadar hak edilmiş, sonuna kadar taşınması zorunlu bir bedeldir. Bırakın kıskanmaya devam etsinler, bırakın hasetlerinden erisinler. Çünkü bu haset yalnızca onun ulaştığı mertebenin büyüklüğünü kanıtlar. O sadece yorumlarda sürünmek için doğanların asla affedemeyeceği kadar yükseklerde uçan nadide bir kuştur. Çok abartmış mı? Katılıyor musun? Ne diyorsun? Ona olan sevgisini böyle cümlelerle biraz böyle ne denir buna? Ağdalı cümlelerle ifade etmeye çalışmış. Kimine göre abartmış olabilir. Bana göre değil. Ama yani Değil mi? bazılarına göre abartı olabilir. Bana göre değil. Yani insan içinden geleni söylemesi, biraz ağdalı sözler kullanması demek biraz abartmış olması anlamına gelmiyor. Bana göre değil. O ona olan sevgisini bu cümlelerle ifade etmiş. Bir de şu bak şu saptaması güzel. Afra ucuz internet kavgalarına girmiyor. Hakikaten kimseye cevap vermiyor. Bak o kadar Poyraz'la ilgili neler yazıldı, neler söylendi. Hiçbirine Muhatap cevap ver. olmaz tarzı değil. Kalabalıkların önünde kendini açıklamaya çalışmıyor. Onun muazzam sessizliği her türlü çığlıktan daha güçlü ve daha güzel. Yani e, tarzı değil mi? Hiçbir şeye Afra'nın tarzı tartışmaya uygun değil. Polemiğe uygun değil. Kaoslara uygun değil. Uçaktan iniyor ama karşı taraftaki insana yani muhabire diyor ki mesela e, telefonla konuşuyorum. Kırmadan, kırıcı olmadan. Çünkü bazı mesela bak dikkat et. Bazı medyada görüyorum ben. Az solistleri, sanatçıları ya da bu tarz insanları, ünlüleri paylıyorlar, bağırıyorlar, küfürler ediyorlar, neler yapıyorlar. Afra çok mülayim, sessiz, çok naif bir kızdır. Öyle şeylere, öyle polemiklere girmez. Ama kimseye de pabuç bırakmaz. Bırakmaz. Kimse de o yüzden Afra ile ilgili hiçbir şey konuşamaz. Zaten konuşmaya da hakkı yok. Afra'nın özeliyle ilgili bir sürü insan konuşuyor. Çıkıp hiç duydunuz mu? Kendini müdafaa etti mi? Bu böyledir dedi mi? Bu böyle değildir dedi mi? Hiçbir şekilde demedi. O yüzden Afra haza bir hanımefendi. Son derece terbiyeli. o Poyraz konusu ortaya çıktığı zaman o 1,5 aylık süre zarfında ne yorumlar yazdılar. Yani Poyraz'ı eleştirirken Afra'yı da çok eleştirenler, linçleyenler oldu ya. Hiçbir şey Yerden yere vurdular kızı. ya ne menajerine açıklama yaptırdı. Hani kendi yapmaz da menajerine talimat verir ya da avukatına talimat verir. Avukatına der ki mesela bunun örneklerini çok görüyoruz. Sanatçı hakkında yorum yapanlar, kötü yorum yapanlarla ilgili işte hukuki yollara başvurma hakkımızı saklı tutuyoruz. Kibarca böyle bir açıklama yazdırabilirdi.
Yazdırmadı avukatına. Böyle bir şey yaptırmadı. Bu Evet. kendine güvenden mi kaynaklanıyor sence? Kendine olan özgüveni çok yüksek. İnsanlara bakın. Şimdi burada başka algılayanlar da olur. Yani biz onu seviyoruz, hayranıyız. Neden bir açıklama yapmadı? Bu bir saygısızlık olarak adledenler olur. Ben bu fikirde değilim. Sadece çizgisini ve yolunu koruduğu için bunu böyle yapıyor. O yüzden onu böyle mazur görün. Yani o bildiğini, aslında bildiği yoldan şaşmayan, tek bir çizgide ilerleyen ve yürüyen, hiç kimsenin kalbini kırmayan, hiç kimseyle polemiğe girmeyen öyle bir yapıya sahip. Herkesin yapısı farklı. Ben mesela öyle ünlü olsaydım televizyonda, bana gelip böyle iftiralar atıp yahut da böyle bir şey varsa bile benden açıklama bekleyen gazeteciye, sizin meslektaşlarınıza daha farklı bir üslupla o kadar üstüme gelinirse cevabını verirdim. Bu bir karakter meselesi. Bu bir yapı meselesi. Afra değişik bir çizgide, haza bir hanımefendi. İyi ki de öyle yapıyor. İnsanlar daha iyi merak ediyorlar onu. Ne yapıyor diye merak etsinler. Onun yerine ortaya koyduğu işler konuşuyor. Kamera karşısına geçtiği her yeni rol insan ruhunun sınırlarını zorlayarak yaşadığı her sahne öylesine muazzam bir enerji, derinlik ve saf bir büyü barındırıyor ki kötü niyetlilerin haseti kendi zehirli nefretinde boğulup gidiyor. Yani Afra oynamıyor. O kameranın karşısında ruhunu çırılçıplak bırakıyor. Milyonlarca kalbin kendi karakterleriyle aynı anda çarpmasını sağlıyor. Sadece yetenekli ve güzel olmak yetmez. İnsanın içinde asla taklit edilemeyecek ya da parayla satın alınamayacak o nadir kor ateşe sahip olması gerekir. Afra oynamıyor dedi de hemen aklıma ne geldi biliyor musun? Ne geldi? Brezilya'daki bir üniversitede e, bir konservatuvarda bir hocanın, profesörün sınıfta ders verirken öğrencilere Afra Saraçoğlu'nun bir dizideki performansını, kömürlük sahnesi performansını öğrencilerine ders olarak göstermesi, anlatması. Bunu bize bir Brezilyalı yazmıştı. Brezilyalı bir takipçim yazmıştı. Sonra bu viral oldu sosyal medyada da, Twitter'da da. Bundan bir sene kadar önce. Takipçilerim hatırlarlar, yazarlar şimdi burada. O Afra'nın o kömürlük sahnesinin geçtiği diziyi de. Yani Afra oynamıyor. Bak burada da çok güzel saptamış. Kamera karşısına geçtiği her yeni rol insan ruhunun sınırlarını zorlayarak yaşadığı her sahne öylesine muazzam bir enerji, derinlik ve saf bir büyü barındırıyor ki kötü niyetlerin haseti kendi zehirli nefrete boğulup gidiyor. Afra oynamıyor, o kameranın karşısına ruhunu çırılçıplak bırakıyor. Milyonlarca kalbin kendi karakterleriyle aynı anda çarpmasını sağlıyor. Profesör demiş ki, işte demiş oyunculuk bu, rol yapmak bu, karakterin içine girmek bu. Bu Türk kızının demiş, oynadığı sahneyi demiş, ödev olarak söylüyorum, bana anlatın, yorumlayın bana, fikirlerinizi yazın. Bu Hı. gazetelerde de haber oldu. Kardeş çocuklarıydı diyor. Bak dizinin adı Gülseren yazıyor. Gülseren Başdoğan. Kardeş çocuklarıydı. Evet Gülseren de hatırladı. Yani kızın oyunculuğu 10 numara. Yeter ki doğru projeyle buluşsun ve e, ve ay bu kız da ne, bu kız mı erkek mi bilmiyorum. Bunu yazan arkadaş da öyle saptamana bak diyor ki onun her karesi onda kusur bulmaya çalışanların suratına inen sert bir tokattır. Kalıpları yıkarak endüstrinin o katı çarklarından ve kurumsal baskılarından geçerek ne baskı uyguladılar, ne baskı uyguladılar. Afram'ı canlandırmayacaksınız, Afram'ı ortaya koymayacaksınız diye Mert de ikisine gerçek sanatın kontratlarla boğulamayacağını ya da sosyal medyadaki çamurlarla kirletilemeyeceğini kanıtlıyor. Ya çok güzel yazmış bu arkadaş. Çok güzel yazmış. Evet, başka bunu ekran karardığında başkalarının ezberlenmiş replikleri ve sahne ışıltıları unutulur. Fakat onun o aşk ve acı dolu bakışının hatırası sonsuza dek yaşayacaktır. Ve o sonsuzlukta antilere ayrılmış tek bir yer bile yoktur. Antileri bu arkadaş da biliyor.
Senaryoyu yeniden yazabilir, perdeyi kapatabilirler ama suyun üzerine bıraktığın o izi asla silemezler. Hasetin çaresizce yumruklarını sıktığı o yerde senin yeteneğin her şeye inat parlamaya devam eder diye bu arkadaşın yazdığı. Arkadaşın ismini de söyleyeyim. Hesap adı Uzza 777 Twitter'da Uzza 7, eline sağlık, kalemine yüreğine sağlık Uzza. Afra Saraçoğlu ile ilgili ve şu anda da birçok yapım şirketi Afra Saraçoğlu'na teklif götürüyor. Kulağımıza gelenler en çok Afra Saraçoğlu'na hikaye teklifi, senaryo teklifi götürülen oyuncu adayı şu anda, yani yapım e, proje adayları arasında en çok ona gidiyor. Fakat henüz daha hiçbirisiyle anlaşmış değil. Büyük bir ihtimalle yine Onur Güvenatan bırakmayacaktır onu. Yine OGM'ye kanımca dijital yapacaktır. Çünkü öbür türlüsü çok yorucu oluyor ya. Ulusalda, dijitalde daha kolay. Ve dünya çapında dolaşıyor, dijitalde de aynı. Ulusalda tutan bir dizi nasıl satılıyorsa yurt dışına, dijitalde yurt dışında gösterilmesi daha kolay. Çünkü Netflix ve diğer platformlar Amerikan platformu olduğu için dünyanın her yerinde zaten izleniyor. Çok Evet, güzel yazmış. çok güzel değil mi? Çok, ama bak ne diyorlar? Bu hesap her zaman güzel yazar diyor Sema Sayın. Evet, Sema, Afram'ın farkı ben ilk defa denk güzelliğin geliyorum bu zekâında diyor. ben Çok ilk defa. güzel yazmış. Sen de çok güzel Kalemine, yorumladın. emeğine, eline, yüreğine sağlık. Çok güzel yazmış. Sen de çok güzel yorumladın ama senin güzel yorumlayacağını bildiğim için seninle paylaşmak, senin olduğun yayında paylaşmak istedim. Afra'yı hiçbir zaman kötü yorumlamam ki ben. Yorumlayamam ki. Çünkü kızın bir tane eksisini görmedim ben daha şu ana kadar. Görmedim yani. Bir saygısızlığını, bir ne bileyim haddini aşmasını. Bakın medyada da ben onu çok sık takip ediyorum. Hakikaten Azza hanımefendi. Terbiyeli bir kız. Bazılarına soğuk geliyor ama soğukluk her zaman iyidir cana yakınlıktan. Fazla cana yakın olmak da iyi değil. Soğukluk ama o soğuklukla kendini korumak için Tabii ki. sevdikleriyle O yüzden tabii. Tabii. sevdikleriyle asla öyle şey değil, soğuk değil. Dış görünüşü itibarıyla İpek Hanım diyorlar. Bana yazmışlar DM'den. Hep böyle söylüyorsunuz ama diyor antiler. Ne kadar soğuk donuk. Konuşmuyor. İnsanları kale almıyor. Yok İşte canım. cevap bile vermiyor kimseye. Ondan sonra işte röportaj yapmıyor. Menajerine söylemiyor. Neden diyorlar mesela. Ben tabii onlarla polemiğe girmiyorum. Tarzı bu, üslubu, çizgisi bu. Bu kadar basit. İster seversin Afra'yı, ister sevmezsin. Sevenleri var. Her taraf fan grubuyla dolu. Bana ne mesajlar, inanamaz. Mesleğimi unuttum Afra yüzünden. Ne mesajlar. Reymen'den çarpıcı aile itirafı. Reymen'den başarımı görene kadar beni zorbaladı diyor. Kimin için? Babası için diyor ya. Başarımı görene kadar beni zorbaladı diyor. Ne kadar Ve güzel. Reymen, Yusuf Aktaş gerçek ismi biliyoruz. Kariyerin ilk yıllarında ailesiyle, özellikle de babasıyla yaşadığı büyük kuşak çatışmasını açık yüreklilikle paylaştı. Şöyle diyor, babası buna boş işlerle uğraşıyorsun oğlum diyormuş. Bu çocuk YouTube'da bir şeyler yapıyor, işte sosyal Hı. medyada bir şeyler yapıyor, şarkı denemeleri falan yapıyor, paylaşımlar yapıyor. E, Sürekli olarak babam tarafından zorbalanıyordum. Bana boş işlerle uğraşıyorsun oğlum diyordu hep. Ağzı da biraz bozuktu. Ona göre ona ne yaptığımı anlatmam imkansızdı. Ben de aklımın içinde babamı serbest bıraktım. Hiç uğraşmadım. Hatta ailemi silip attım diyor. Kendi kabuğuma çekildim. İşlerime devam ettim. Yani üretmeye, denemelere, millete seslenmeye, tutunmaya çabalamaya, bir yerlere tutunmaya çabalamaya sosyal medyada devam ettim. Kırılma noktası bir cuma namazı çıkışıydı diyor. Babamla cumadan çıktık diyor. Sokaktaki çocuklar benimle fotoğraf çektirmek için etrafımda dönmeye başladılar. Babam şaşırdı, çok ilgileniyormuş gibi baktı. Hiçbir şey sormadan yürümeye devam etti. Ama o gün
benim bir şeyler başardığımı ilk kez fark ettiğini anladım. Bir gün beni aradı telefonla ve oğlum YouTube'a şunu çeksen nasıl olur dedi. Şoke oldum. Baba nereden biliyorsun YouTube'u dedim. İşte o an her şey değişmişti. Her şey diyor Reymen sana göre şekil alır. Bir şeyi çok istediğinde ve o şeyi gerçekten yaptığında her şey ve herkes eninde sonunda sana göre şekil almaya başlıyor diyor. Bu da diyor gençlerin kulağına küpe olsun diyor. Benden diyor bir öğüt diyor. Bir defa çok genç bir çocuk. Bence bazen büyüklerimize kızıyoruz, öfkeleniyoruz ama baban çok iyi bir şey yapmış Reymen. En azından seni böyle eleştirerek ne kadar büyük bir başarıya yani göndermiş, itmiş, sevk etmiş seni. Sen de böyle muvaffak ve başarılı bir şarkıcı oldun, rapçi oldun yani. O yüzden babanla gurur duymalısın. Tabii ki hiçbir baba evladının hep böyle üst seviyelere gelmesini, iyi yerlere gelmesini isterler. Ama demek ki tabii ki nesil farkı var. Yani mesela benimle de mesela kızımın arasında çok büyük bir nesil farkı var. Bana diyor ki geçen gün sen diyor bardaktan diyor su mu içiyorsun? Evet bardaktan içeceğim. Neyden içeceğim dedim. Diyor sen diyor şimdi bu bardak soğuyacak diyor sahile gidene kadar. Sen diyor Stanley'i niye almıyorsun ki diyor bana. Nedir kızım o dedim. O Bizim ne? dedi okulda dedi herkes de Stanley var. Yemin ediyorum 55 yaşındayım. Bunca yaşa geldim ben böyle bir şey görmedim. Bazı şeyleri biz jenerasyon farkımız olduğu için maalesef küçüklerden öğreniyoruz. Anlatabiliyor muyum? O yüzden anne babaları da kınamamak lazım. Onlar her şeyin en iyisini, en doğrusunu çocukları için yaparlar. Onun için kırılma. Sana ne kadar güzel bir yol açmış. Sana çok güzel bir yerlere gelmeni sağlamış. Seni itmiş. Belki sana bir linç yaptı. Belki de seni eleştirdi ama o eleştirmesi bile her şerde bir hayır vardır diyerek seni başarıya sevk etti. Onun için gurur duy babanla. Reymen. Peki o termos mu kızının söylediği Stanley termos şey mi? Evet Bilal abi ben ayıptır söylemesi iyi bir kahveciden kahve aldım. Plastik kahveyle yaklaşık 20 dakika gezdim deniz kenarında. Ay ne saçma şeyler dedi. Ben dedi oraya dedi gittiğim zaman dedi Stanley'i götürüyorum. İçine kahveyi koyuyorum ya da evde yapıyorum. Ne oluyor ne fark ediyor dedim. 24 saat koyduğu sıcaklıkta kalıyor dedi. Şaşırdım. Bu dedi eski bir teknoloji dedi. Yani artık yeni tabii aramda benim çok jenerasyon fark var. Şimdi benim çocuğumla benim aramda da bayağı bir yaş farkı var. Az buz değil. Şimdi benim annemle benim aramda 20 yaş var ama benim çocuğumla aramda 42 yaş fark var. Dolayısıyla arada muazzam neredeyse yarım asır gibi bir fark var. Onun için gayet normal onu söylemesi. Bir şey demiyorum çünkü yeni nesil çok başka, çok farklı, çok akıllılar. Bir defa hiç onları bakın ben bir anne olarak hiç eleştirmiyorum. Reymen'in babası belki eleştirmiş olabilir ama iyi yapmış. Her zaman da iyi yapılamayabilir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Reymen'in babası bunu yaptı. Onu iyiye teşvik etti. Çünkü o ısrarla bunu yaptı. Peşini bırakmadı bu işin. Ama bazı anne babalar evlatlarına mesela bağırarak, öfke kontrolünü ayarlamayarak, onu sürekli tenkit ederek, evlatlarının yaptıklarının yanlış olduğunu bilincine varmaları için bir şeyler yapıyorlar. Yanlış. Mesela evladım meslek seçecekse karışma. Yok efendim KPSS sınavına girmek istemiyor bazıları. Zorla anne babalar sokmaya çalışıyor. Hayır istemiyorsa devlet memuru olmak demek ki kafasında kendine uygun gördüğü bir şey var. Belki sizin eğitiminiz yahut akademik kariyeriniz uygun olmayabilir. Ya da sizin eskiye olan inancınızla, yaşama şeklinizle, görgü kurallarınızla onunki aynı olmayabilir. Hep de böyle zaten fire veriyor. O yüzden çocuklara çok fazla müdahale etmemek lazım. Şimdiki nesil o kadar zeki, o kadar akıllı ki. İnanın çoğu zaman yeri geliyor diyorum ya evladım beni eleştiriyor. Evet baktım o söylediği termos markası ve çok Evet. çok iddialı 25-26 saat sıcak tutarız diyor. Sadece keşke sıcak olsa. Soğuk da. Buzlu bir şey koydun. 24 saat sonra yine ice yani ice o ne varsa buzlu yine 24 saat sonra aynı buzlulukta. Evet soğuk için de öyle. Ee, Çok iddialı. Demek ki çocuklar kullandığına göre, herkes kullandığına göre
Demek ki vaat Yani belli ettiğini, bir kesim vaat kullanıyor. ettiğini Ben bu. o parayı ona vermem yani. Şu yaştayım, ben o parayı ona vermem. Bu böyle kolejlerde işte zengin çocukların ellerinde görüyorlar birbirlerini. Bu benim kız da tabii biliyorsun nerede oturuyor. Oradaki kızlardan gördü. Her rengini almış bir de. Setini yapmış onun. Tabakları da var. Tabakları da var. Var burada gördüğüm bir sürü var. Var. Peki ama fiyatı bayağı yüksek. Ben Peki almam. ve bana kahve 2 saat falan sıcak kalsa yeter. Ben soğuğu sevmem zaten. 2 saat kahve sıcak kalsa onu sağlayacak termoslar da var. Bunun 1/6'da bir fiyatına ve çok iyi Tabak. markalar. Çok iyi markalar. 4-5 saat sıcak tutuyor. Gerçek Gönder o markayı bana. evet, gerçek anlamda sıcak tutuyor. 4-5 saat yetiyor zaten. Peki, Evet. şimdi bizi izleyen bir arkadaş yazdı. Diyor ki, "Bilal Bey" diyor, "Afra Saraçoğlu için yazılanları okudunuz." diyor. "Bizim Mert'imizi unuttunuz." diyor. "Lütfen benim yazdığım şu 4 satırda Mert Ramazan Demir'le ilgili yazdığım şu 4 satırda okuyun ve İpek Hanım yorumlasın." Tabii İpek Hanım gibi bir yorumcuyu gördünüz, buldunuz. İpek Hanım yorumlasın dersiniz. Okuyorum. Eee, "Bazı insanlar sadece başarılı olur. Mert Ramazan Demir ise iz bırakır. Dokunduğu her şey değer kazanır. Yaptığı her iş konuşulur. Sevenleri ona gönülden bağlı. Sevmeyenleri ise ne kadar inkar etseler de onu takip etmekten kendilerini alamazlar. Gözlerini ondan alamazlar. Çünkü gerçek yıldızlar tüm dikkatleri kendiliğinden üzerine çeker." Mert Ramazan Demir için yazdı bu arkadaş da. Yani Mert Ramazan Demir'in bir yıldız gibi parladığını söylüyor. Son Doğru dizisi söylüyorsun. 7 bölümde bittiği halde Mert şöhretinden, beğenisinden, karizmasından hiçbir şey kaybetmedi. Yarıda kaldığı halde. Ne diyorsun? Vallahi şimdi bana gelen mesajlarda da İpek Hanım Mert'ten hiç ses soluk yok. Bu çocuk yaşıyor mu? Nerelerde? Yani bunca paylaşımlar var. Buna istinaden herhangi bir şey paylaşmadı. Nedir diyor. Bazı şeyler gizlilikten ötedir. Az önce Hande Erçel'i konuştuk mesela ilişkilerini neden biz göremiyoruz ya da niye topluma yansıtmıyor? Biz halk olarak merak etmekteyiz diye. Biz de Mert'in hayatını merak ediyoruz mesela. Mert neredesin? Gerçekten nerede merak ediyorum. Mesela tatile mi gitti? Şu aralar Mert'in çalışma tamam hepimiz çalışıyoruz ama bir tatil programını göremedim sayfasında. Gören var mı? Ben Mert'i merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Mert yok oldu piyasadan. Yok. Ama öyle bir çıkış yapar ki geçen gün de birisi beni eleştirmiş engelledim onu. Dediklerinizin diyor hiçbirisi çıkmadı diyor. Mert diyor perişan durumda olmadı diyor. Mert diyor şu anda diyor Mert için dediniz ki o dizi tutmayacak, bu böyle olmayacak şu. Hiçbirisi diyor tutmadı diyor. Ya dedim nasıl tutmadı? Allah Allah. Afra nerelerde görmüyor musun? Yani illa bizim yanımızda bizim yani görebileceğimiz bir yerlerde mi olması gerekiyor? Ya bazı insanlar inzivaya çekilirler. Kendilerini dinlemeye alırlar. Rolantiyi alırlar. Belki kafasını dinlemek istiyor bu yaşanılanlardan. E, onun yaşadıkları da kolay işler değil. Mert'i linçleyenler de var. Çok var yani. Bakın Mer- senin yüzünden oldu diye yazmışlar çocuğa. Mert'in Bütün bu olaylar. Bu Poyraz olayı, Afra olayı senin yüzünden oldu. başına Alakası bile yok. Hiç yoktur. alakası yok. Yok Mert'i canım. de burada linçlemeyin. Ben ne kadar Afra'yı koruyorsam Mert'i de korumak durumundayım. İkisini de çok seviyorum. Gün gelir hiç merak etmeyin. Allah öyle büyük bir Allah ki. Gün gelir bir gün utanırsınız bu yazdıklarınızdan. Emin olun utanırsınız. Gün gelir birbirlerine dönerler, bir şey olur, bir şey olur. Bir yerlerde karşılaşırlar, pişmanlıklar duyarlar. Ben çok danışanlarımın içinde o kadar gördüm ki. Aman İpek Hanım olmaz dedikleri, aman İpek Hanım kesin bitti deyip yeminler ettikleri en kısa sürede döndüler birbirlerine bir de nikah yapıp evlendiler. Onun için büyük konuşmayın. Yorumlar yapmayın kafanıza göre. Bekleyin. Zaman her şeyin ilacı. Göreceksiniz. Mert Ramazan Demir'in başarısız olduğunu kimse söyleyemez. Bize bir şey Çok olmaz dizisi önceki gün İspanya'ya girdi. E, Disney Plus İspanya'da açtı yayını. Gösterilmeye başlandı. İspanya'da pek çok ülkede gösteriliyor da
İspanya medyası günlerdir Mert'i yazıyor. Mert Ramazan Demir gibi başarılı bir oyuncunun dizisi gösterime girdi diye Mert'le ilgili yorumlar, yazılar, haberler yayınlanıyor. Ve dizi çok beğenildi mesela İspanya'da da en çok izlenen 3 dizi arasında Disney Plus İspanya'da. Bu önemli bir başarı. Onun gibi bugüne kadar aldığı bir sürü takdir var Mert'in. Mert de başarılı. Mert de Afra da ikisi de çok başarılı. Süreyya Diker özel abonemin demin Afram'la ilgili güzel bir yorumu vardı. Afram'a inandığını, Mert'i de Afra'yı da çok beğendiğini ve onları birbirlerine çok yakıştırdığını yazıyor. Bu arada dostlar bizi abone olarak izlerseniz mutlu oluruz. Özel abone olmak isterseniz de ayrıcalıklarınız olur. Onun yöntemi de açıklama kısmında yazıyor. Yönlendirmeleri takip ederseniz özel abone de olabilirsiniz arkadaşlar. Bizi beğen yaparak izlerseniz de mutlu oluruz. Beğen sayısı biraz düşük kaldı arkadaşlar. Sizlerin desteği bizler için çok önemli. Bunu da söylemiş olalım. Yarın müsait misin yayın için? Tabii ki müsaitim. Yarın normalde çarşambaları Onur Akay'la yapıyoruz ama Onur Akay bir tatile çıktı ailesiyle beraber. Biliyorum, köpek balığını yakalamış ya geçen gün. Yedi mi Yakaladı, onu, evet. çok merak ediyorum. Yo, yo, Denizden çıkan her şey gelir diyordu ya. attı geri attı denize attı öldürmedi. Canım Denize Onurcuğum ya. Ne alem çocuk. Nerede Onur şu an? şu anda Mersin'de. Ne diye Akrabaların gitti? akrabalarının yanına gitti Mersin'e. Oradan Antalya'ya geçecek. Öyle güneyden Kaş falan dolaşarak tekrar yukarıya çıkacak dolaşa dolaşa. 15 gün Tabii tatil. tabii, yarın yayın yaparız. Güzel konularımız olsun. Yarın Bakalım neler olacak bu magazinde. Ama evet, güzel bir haber gelecek gibi böyle. Çok böyle konuşacağımız bir şey olacak gibi bir his var içimde. Bu inşallah. akşamdan düşer medyaya. Öyle bir his var. İnşallah. Peki dostlar duydunuz işte yarın yine İpek Canbulat'la birlikte olacağız yayında saat 18'de. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İpek'ciğim ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Ne Güzel demek kalp. Bilal abicim, her zaman. Ben hepinizi çok öpüyorum. Kocaman sevgiler gönderiyorum. Yarın görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi akşamlar.